Emine. Emine, açılalım senden engine, davul bile çalar dengi dengine. Eşine gel anam, eşine. 30 Ekim 1973. Boğaziçi Köprüsü yeni açılmış, üzerinden asfalta henüz ayak basmış ilk yolcusunu bekliyor. Ama bu yolcu kendi ayakları üzerinde değil, binlerce insanın omuzlarından geçiyor karşıya. Kimdi bu adam? Nasıl oldu da sertliğiyle bilinen dev yönetmen Muhsin Ertuğrul onun karşısında gülmekten çekimi yarıda bırakıp asistanına kaçtı? Koca bir imparatorluğun yıkılışına tanıklık edip yeni bir cumhuriyetin neşesi olmayı nasıl başardı? Gelin kavuğun vefesiyle bir devrin ruhunu sırtlayan o adamın hikayesine bir göz atalım. O sahnede güneş gibi parlayan ufacık gövdesiyle devleşen Türk tiyatrosunun son kalesiydi. 1899 yılında İstanbul'un o eski huzurlu semti Üsküdar'da Süleyman Ağa Mahallesi'nde dünyaya gözlerini açtı. Ailesi ona İsmail Hakkı adını verdi. Babası Sultan II. Abdülhamit'in en güvendiği silahşörlerinden Zeynel Abidin Efendi'ydi. Silah seslerinin, savaşın ve kargaşanın ortasında büyüyen o çocuk aslında barışın ve kahkahanın askeri olacaktı. İlk öğrenimini Üsküdar İttihat-ı Terakki Mektebi'nde tamamladı. Sonrasında yolu askeri ortaokula düştü, vatanına silahla hizmet etmek istiyordu. Ama kaderin onun için başka planları vardı. Bir gün bir şekerlemeye değil, Kel Hasan Efendi'nin tiyatrosuna bilet aldı ve o sahne ışığı ruhuna düştü bir kere. Tiyatro aşkı öylesine bir yangına dönüştü ki, askeri okulun 3. sınıfında disiplinsizlikten değil, bu sahne merakından dolayı okuldan atıldı. Babası onu evlatlıktan reddetme noktasına geldiğinde dönemin Aydın İstanbul müftüsü olan amcası araya girdi. "Sanat ahlaksızlık değildir," dedi. Peki bu genç adamın hayatını adadığı o tuluat sanatı aslında neydi? Amatörlüğünü Karagöz Hüseyin'in yanında attıktan sonra 1918 yılında gerçek okuluna Kel Hasan Efendi'nin yanına girdi. 1926'ya kadar sürecek olan bu çıraklık bir ustanın doğuşuydu. Dümbüllü adını bile bir kantodan o an doğaçlama eklediği Dümbüllü Dümbüllü Gabarama Bara gazeliyle kazandı. Hatta soyadı kanunu çıktığında Meral soyadını almak istese de kaymakam "Hayır, halk seni böyle tanıdı. Senin soyadın Dümbüllü olacak," diyerek noktayı koydu. Peki bir oyuncu sadece bir kanto ismiyle nasıl efsaneleşebilir? İsmail Dümbüllü 1928'de Tevfik İnce ile beraber Hilal Tiyatrosu'nu kurdu. Geleneksel orta oyunu Kavuklu'yu uşak rolüne evirerek halka sundu. Ama sahnede devleşen bu adamın arkasında kimsenin bilmediği bir trajedi gizliydi. Derin bir yalnızlık. Binlerce insanı güldüren o mimikler kulise döndüğünde sessiz ve içe dönük bir adamın yüzüne dönüşüyordu. Zeki Alasya onun için şöyle derdi: "Adam bir şey yapıyor ama anlayamadık. Konuşmaya gittik. Zamanlamanın inceliği nedir dedik. Bize ne zamanlaması dedi. O teknik bilmiyordu. O sadece seyirciyi dinliyordu. Sahiden de hiçbir akademik eğitim almadan binlerce kişiyi aynı anda kahkahaya boğmanın sırrı ne olabilirdi ki?" Burada kısa bir hatırlatma, bu dev sanatçıların hatırasını yaşatmak için kanala abone olmanız bizim için çok değerli. Şimdi asıl hikayeye dönelim. Dümbüllü sadece sahnede değil, sinemada da halk komiği olarak parladı. Harman sonu, Keloğlan ve özellikle Nasrettin Hoca tiplemeleriyle hafızalara kazındı. Ancak eleştirmenler hep aynı şeyi söylediler. Sahnedeki Dümbüllü sinemadakinden çok daha başarılıydı. Neden mi? Çünkü orta oyunu zordu, perdesi yoktu, dekoru yoktu. Arkasında saklanacak bir şeyi yoktu. "Bakmayın zamane züppelerinin dudak bükmesine," derdi Dümbüllü. Orta oyunu insanı sahne oyunundan daha fazla yorar. Peki bu kadar yorgunluğun sonunda neden elindeki en değerli şeyi başkasına verdi? İşte hikayenin zirvesi burada. Yıl 1968. Arena Tiyatrosu'nda Kanlı Nigar oynanıyor. Dümbüllü sahnede Münir Özkul'u izliyor. O an kararını veriyor. Hocası Kel Hasan'dan devraldığı güldürü geleneğinin sembolü olan o meşhur kavuğu ve tuluatın simgesi olan o fesi seyircinin önünde Münir Özkul'a devrediyor. "Benden sonra bu sanatın ehli sensin," der gibi. Bugün Şevket Çoruh'a kadar uzanan o kutsal zincirin ilk halkasıydı. Hiç düşündünüz mü, o kavuk bugün sadece bir şapka mı, yoksa bir halkın gülümseme emaneti mi? Sahnelerden çekilse de tiyatro aşkı hiç bitmedi. 1970'te Çalıkuşu operetiyle son kez jübilesini yaptı. Ancak
1973'ün Ekim ayında geçirdiği o talihsiz trafik kazası 76 yıllık bu dev çınarı yatağa düşürdü. 5 Kasım 1973'te hayata gözlerini yumdu. Cenazesi o günlerde yeni açılan Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ilk kişi olarak tarihe geçti. Sanki iki kıtayı birbirine bağlayan o köprü gibi o da gelenekle geleceği birbirine bağlamıştı. Haldun Taner onun için yetenek ve tekniğin mükemmel birleşimi demişti. O kendi deyimiyle geldik gidiyoruz diyerek veda etti. İşte Tavuklu Hamdi'den Kelasan'a, Malatya'mdan Naşid'e, Feruz Hanım'dan Şamram'a kadar işte geldik gidiyoruz. Bundan sonra gülüp eğlenirken bizi de arada bir hatırlayın. Mekanın cennet olsun koca usta. Sizler de Dümbüllü ile ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizle paylaşabilirsiniz. Sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.